Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ben ilmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra haroşa lastik hazırladım şöyle. Bu modelde ilmek sayısına gelince 10 ve onun katları. Yani her model 10 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Şöyle. Ben 2 model üzerinden anlatacağım. 11 model için, 10 ilmek bir model için, en sonuna da 3 ilmek ekledim. Yani siz ilmeklerinizi hazırlarken 10, 20, 30, 40, 50, 60 yapacağınız ölçüye göre ayarlayıp en sonuna 3 ilmek ekleyeceksiniz. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. Arada şimdi burada 9 ilmek tersimiz var. Sıra başında ve sıra sonunda 5 ters ilmek öreceğiz. Aralarda 9 ters. Şöyle düz ilmekten sonra 2, 4, 6, 7, 8 ve 9 ilmek ters ördüm. Şöyle göstereyim. Sıra başında 5 ters ilmek, 1 düz. 9 ters ilmek, 1 düz. Şimdi siz daha büyük bir parça öreceğiniz için şöyle 1 düz 9 ters, 1 düz 9 ters devam edeceksiniz. Sıra sonunda tekrar bir düzden sonra 5 ters ilmek öreceksiniz. Ben 2 model üzerinden anlattığım için bu şekilde oldu benimki. Siz burada yani 9 ters bir düzden sonra yine aynı şekilde 9 ters bir düz 9 ters bir düz devam edeceksiniz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğinden sonra 5 düz, 1 ters. Kenarda böyle. Ortalara geldiğimiz zaman 9 düz, 1 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda 5 düz ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi burada 4 ters ilmek öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4 ters ilmek ördüm. Buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 3 düz örmüş olacağız. Bakın ortadaki zaten düz ilmeğimiz, sağındaki solundaki ters ilmeği de düz örerek düz ilmeklerimi 3 taneye çıkardım. Buradan bir tane eksiltmiş olduk. Yani ters ilmeğimizi. 4 ters 3 düz oldu. Arada 7 tersimiz kaldı şimdi. Her modelden birer tane düze eklediğimiz için 7 ters öreceğiz. Arada bakın 7 ters ilmek ördükten sonra geldim buradaki düz ilmeğe. Sağındakini ve solundakini yine düz öreceğim. Toplamda 3 düz ilmek. Şöyle. Daha sonra sıra sonunda 4 ters ilmek. Ortalarda 7 tersimiz kaldı. 3. sırada.
Sıra sonunda ve sıra başında 4 tersimiz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi düzlerimizi 5 ilmek yapacağız. Ters ilmeklerden birer tane yine sağından solundan alarak düz ilmeğimizi 5 taneye tamamlayacağız. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 düz ters. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek ördüm. Bakın sıradaki ters ilmeğimi de düz örüyorum. En son kalan ters ilmeğim. Burada 5 ters ilmeği düz olarak öreceğiz. Diğer bakın şu şekilde 5 düz ilmeğe tamamladım. Ortada ilk ilmeğimizde düz ördüğümüz. Her sırada birer tane artırdık, yani ön yüzünde birer tane artırarak toplamda 5 düz ilmeğimiz oluştu. Arada 5 tersimiz kaldı. Siz böyle devam edeceksiniz. 5 düz, 5 ters olacak. 5. sıra ön yüzündeyiz. 5 düz. Yine terslerin birer tanesini düze katmış olduk. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Evet. Böyle devam edelim. Arka yüzünde hep bu işlemi yapacağız. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Ön yüzünde birer tane düz ilmeklerimizi artırarak devam edeceğiz. Sağından ve solundan yani. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Bakın her ön yüzünde birer tane terslerimizi eksilttik şuradan. Buradaki son kalan ters ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Birer tane yine sağından solundan artırdım bu üçgenin. 7 ilmek düz ördüm. 2 tersten sonra 7 ilmek düz. Arada 1 2 3 ilmek ters ördüm şimdi. Yine 7 ilmek düz. Birer tane artırmış oldum sağından solundan bu düz olan üçgenin. Şöyle. Sıra sonunda 2 ters ilmeğim kaldı. Daha sonra kenar ilmeğini düz ördüm. 7. sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters.
Evet, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 2 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmeğim. Burada 1'e düştük şimdi. Bir ters ilmekten sonra düzlerimi yine artırıyorum. 1. Şimdi 9 düz oldu. Sağındaki solundaki ters ilmekleri de kattık. Birer tane, toplamda 9 düz ilmeğimiz oluştu. Bakın şöyle. Bir tersten sonra 9 düz ilmek ördüm. Arada bir tersim kaldı. Bir ters ilmek, 9 düz ilmek. Böyle devam edilecek. Evet. Sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeği. 9. sıramı da tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum yine. Dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmekleri olduğu gibi, yani düzleri düz örelim, tersleri ters örelim. Bir düz, 9 ters oluştu arka yüzünde. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Hep bu 10 sıranın tekrarını yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel, yapımı kolay modellerden. Şöyle gösterişli. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurdum. Şimdi modeli bir kez daha kuracak olursak, burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. İsterseniz birinci sırayı beraber kuralım. Ondan sonrasını aşağıda yaptığımız gibi devam edersiniz. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıra başında burada 5 ters ilmek örüyorduk. Ortalarda 9 ters ilmek. Bakın burada bir önceki modelin ortada kurduğumuz, yani ilk düz ilmeğimize geldik. 5 ters ilmekten sonra. Bunu da düz örüyorum. Bir düz. Ortalarda 9 ilmek ters devam edeceğiz. Modelin, yani sıranın başında ve sonunda 5 ters oluşacak. Ortalarda 9 ters. Geldim yine buradaki düz ilmeğe. 9 ters ilmeği ördükten sonra bakın 2, 4, 6, 8, 9. Bir düz ilmek ördüm. Aşağıdakiyle aynı hizaya gelecek. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ve sıra sonunda 5 ters ilmekle sıramı tamamladım. Ben kenar ilmeğini düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. Evet, birinci sırayı beraber kurduk. Nasıl yaptık burada? 5 ters ilmekten sonra bir düz ilmek. Aynı bakın aşağıda yaptığımız gibi. 9 ters ilmekten sonra bir düz ilmek. Siz modeli devam ettirdiğinizi düşünün. Yine 9 ters ilmek, bir düz ilmek. Sıra sonunda ve başında 5 ilmek tersimiz var. Buna dikkat edelim. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle bakın. Burada da 3 kez kurdum. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bu parçamda da tekstil tipi lastik kullandım. Şöyle şuraya kadar bakın lastik. Şöyle. Tekstil tipi lastiğin üzerine kurdum bu modeli. Bu lastikle de gayet güzel uyum sağladı. Ama istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Bir ters bir düz de yapabilirsiniz. Direkt haroşa lastik de yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa.
Modelin arka yüzü de bu şekilde, her iki tarafında kullanılabileceği güzel ve gösterişli modellerden. Bakın şöyle. Sizce hangi taraf güzel olmuş? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Bu modelden yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, erkek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Her türlü örgülerinizde uygulayabilirsiniz. Yapımı kolay, güzel, gösterişli modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.